burada ritüel dedik. Yani ritüel deyince tabii iş başka noktalara doğru gidiyor. Hani kendini anlatma çabası, bir şeylerin kendini anlatma çabası. Ama farklı farklı şey. Her ritüel farklı şey anlatır. Ritüel ilk ortaya çıktığı yerler de Mısır denebilir. Değil mi Kıvanç? Tabii canım, tabii Yani Mısır. Mısır'daki sistem, işte orada anlatılan hikaye, işte Ra, Isis, Osiris, ondan sonra onun şeyle yaptığı kavga, Set'le yaptığı kavga, Set'in Osiris'i öldürmesi, Horus'un gidip bunun intikamını almak istemesi, Set'in bunun tek gözünü çıkarması. İşte bunların hepsi öyle şeyler anlatır ki burada işte Mısır'daki o rahiplerin, Amon rahiplerinin bunları kategorize etmesi, hikayeleştirmesi. Ve burada biraz evvel bahsettiğim Mısır'ın Ölüler kitabı mesela. Orada bir mekanizma, bir sistem anlatılır. Kimse öbür tarafa gidip gelmemiş ama adamlar oraya gitmiş gibi bunu çok güzel şekilde anlatmışlar yani. Bu çok uzun bir hikaye ama oradaki sistemi ortaya koymuşlar mesela o kitapta. Bir de bunun Yaşayanlar kitabı var, karşılığı var. Birçok şey var. O kadar çok ki yani tanrılar zaten hepsi işte Totu, bunların hepsinin bir de hayvansal karşılığı var. Ne bileyim işte Hermes'in karşılığı ibis kuşu mesela. Bir şey anlatıyor. İşte Sobek var, çakal tanrı mesela. Anubis mesela köpekle. İşte Ubast var mesela, Bastet. Kediyi anlatıyor mesela. Kedide başka bir şey var. İşte cehennemin giriş kapısını tutar diyor mesela. İşte Anubis insanların canını alır. Bizdeki Azrail gibi mesela. Bunların hep böyle bir sembolik, hep böyle bir farklı farklı anlatımları var ve bunların da işte mesela Mısır'daki firavunların taç giyme törenleri. Tamamen bir ritüel şeklindedir. Yani bir şeyin anlatımıdır o taç giyme törenleri. Sadece gittim ben taçı giydim işte Mısır kralı firavunu oldum değildir yani. Orada başka şeyler anlatılır. Birçok kitapta bununla ilgili çok hikaye bulabiliriz. Buradan bir Mısır üzerinden. Çünkü ezoterizmin, bugünkü anladığımız ezoterizmin şöyle bir hikayesi var. Mısır üzerinden Eksodus'la e, yani Mısır'dan çıkışla Hazreti Musa'nın İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp e, bugünkü onların o vaat edilmiş topraklar dediği İsrail'e getirmesi ve oradan işte Esenler tarafından bu ezoterik bilginin şekillendirilmesi. Sonra bunun buradan Haçlı seferleriyle ki tesadüf değildir, 1000 yıl sonradır Esenilerden. Esenilerin Kıbrıs üzerinden kendilerini Avrupa'ya götürmeleri, Avrupa'da yapılanmaları, sonra oradan tekrar Haçlı seferlerini düzenleyip tekrar buraya gelip Kudüs'e hakim olma, işte meşhur Süleyman'ın tapınağını bulma, ahit sandığını arama vesaire vesaire gibi bir sürü e, Mısır'a ait gizli Mısır'dan getirdikleri, yanlarından getirdikleri gizli objelerin, gizli bilginin burada Kudüs'te saklı olması ve Kudüs üzerine çok büyük kavgaların dönmesi. Kudüs'ü alabilmek için bütün Avrupa'yı teşkilatlandırıp Haçlı seferlerini başlatmaları. Aynı zamanda bazı eksik kaldıkları ezoterik bilgileri de yani bundan sonra bu Haçlı seferlerinden sonra İspanya'daki Müslümanlardan Endülüs'ten almaları, orada yeni ezoterik yapılanmalar oluşturmaları, Gülhaç gibi mesela, ne bileyim işte orada Katarlar var, bu tarafa gelince Albigenler var. Bu çok değişik bir serüven yani, çok uzun bir serüven bu. Fakat buradaki ilk hareket Mısır'dır ve Mısır'daki ilk hareketin de Maat diye bir örgüt diye bahsedilir. İlk örgütleşmesi ezoterizmin Mısır diye anlatılır. Bununla ilgili ne düşünürsün dostum? Bununla ilgili biraz paylaşım yapabilirsen. Mısır'daki en önemli kıstas şu. Mısır'da ezoterik iki sistem vardır aslında. Ezoterik sistemin birincisi halk içindir. İkincisi de bu ezoterik sistemi kurgulayıp düzenleyip aslında deneyimleyerek bunları anlatı şeklinde ritüellere dönüştürenlerdir. Bu rahiplik sistemi biliyorsun 30 yıllık bir eğitimden geçerek olan bir şeydi. Ve rahiplik sistemine kabul törenlerinde olsun, kabul edildikten sonra bilgiyi verişte olsun, insanlara belli bazı doneler verilirdi. İlk done zaten maddesel sistemin ötesindeki konuya ne kadar açık olduğuydu. Çünkü insanlar görüp duyup dokunabildikleri şeyin ötesindeki her şeye karşı korkma eğilimindedir. Öncelikle korkarlar. Çünkü kendi güvenli alanlarının içinde yaşamak isterler. Bu da zaten günümüzdeki örgütlü yapıların hepsinin insanları kolayca manipüle edip
yönlendirebilmesini kolaylaştıran unsur. İnsanlar sürekli güvenli yapının içinde durdukça aslında ezoterik olarak ortaya çıkarılmış gelen bilginin getirdiği bazı avantajlar bu sistemler tarafından kullanılarak insanlar yönlendirilebiliyor. Bunu durdurabilmek için senin de aslında belli bazı noktalarda aydınlanman lazım. Aslında bu bir nevi aydınlanma. Herkes kendisi kadar aydınlanır. Mısır zamanında insanlar gerçekten öğrenmek istedikleyen insanları sistemin içine alıp almayacaklarına karar verdikten sonra bir ön elemeden geçtikten sonra kişilere bilgi adım adım verilirdi. İşte bu bilgiyi verirken alegori kullanılırdı. Çünkü o bilginin ilk kısmını veriyor insana ve insana basitçe mesela Mısır zamanındaki bir insanı düşünelim. Diyor ki insanın içinde bir insan daha var bilgisini vereceksin basitçe. Ona ruh de ne dersen de. Kişi bunu kabul ettikten sonra bunu anlayabileceği şekilde bir alegori düzenliyorsun. Bir mizansen düzenliyorsun. Bunu onda uyandırmaya çalışıyorsun. Direkt bilgiyi söylemiyorsun. Ezoterik sistemin en önemli kısmı budur. Bilgi direkt söylenmez. Bilginin karşı taraf tarafından algılanması beklenir. Onun çevresinde bir mizansen yaratırsın, bilginin çevresinde ortadaki bilgiyi bulmasını sağlarsın kişinin. O yüzden de inisiyasyon törenlerinden sonra alegoriler başlar. Alegorinin esas mantığı budur. Kişinin keşfine dayanır. Keşfettiğin her bilgi senin içselleştirebilmeni sağlar. O bilgiyi içselleştirebilmeni sağlar. Öbür türlü sadece kitaplardan okumak gibidir. Bugün aç oku bir sürü ezoterik kaynak var ya da ezoterik kaynak olduğunu iddia eden sistem var ya da bunu çok iyi bildiğini söyleyenler var. Bilginin kendisini kullandığın zaman bir anlamı yok bunun. O bilgiyi keşfetmesini sağlaman lazım. Şimdi biri bu yol. Bu yolda 30 yıl kadar süren bir yol olduğu söylene gelen bir şeydir. Bunun dışında bir de halka Osiris sahipliği değil mi? ha, Osiris sahipliği bu yol işte. gerçek Osiris rahipliği. Evet, Tabii Mısır gerçek Osiris. zamanındaydı. Ondan sonra da bitti zaten. Mısır dönemiyle Orada bitti. kaldı. Bitti. O bilgi sistemi yok ortada zaten. Zaten hiç kimse 30 yıl boyunca o sistemin içinde kalıp eğitilebileceği bir ortam yok. Öyle bir yaşam mizanseni yok şu anda. Toplumların ekonomik temelli ve belli bazı biliyorsun büyük şirketsel yapıların canlı kalması için yaşıyoruz biz. Biz kendimiz için yaşamıyoruz ki. İlaç şirketleri ya da sanayi şirketleri canlı kalsın, var olsun diye ben bütün yaşamımı onları beslemeye harcıyorum. Ama işin bu başka bir boyutu. Şimdi Mısır'daki bu sistem aslında kaybolduğu için kaybolalı bin yıllar oluyor. Bu sistemin adı altında olan herhangi bir şey şu anda görünür itibariyle yok. Ama bu örgütlenmeler şeklinde bu bilgi taşındı. Şimdi seninle o konuyu konuşacağız zaten. Nasıl taşındı ve ne taşındı? Ama şundan bahsedelim. Bir de halka verilen ezoterik bilgi vardır. Halka verilen ezoterik bilgi Mısır'da tanrılarla ilgili sistemdir. Ve işte Tot'la Set arasındaki savaş ya da Osiris'in ölüp yeniden dirilmesi, bir uzvunun geride kalması ya da Ra anlatımı, Ra'nın kayığı anlatımı, bunların hepsi halka anlatılandır. Gerçekliği ifade etmediği gibi inanılan bir şey de değildir aslında. Gerçekte halk inansın diye bir şey verirsin ve o anlatı üzerinden insanların üzerinde kavramlar yaratırsın. Bunlarda dikkat edersen Mısır tanrılarının hepsi birer kavramdır. Tabii Bir onu doğa anlatmaya gücü bile çalışıyorum. değildir. Ben bir şey Kavramdır bunlar yapamıyorum. yani. Bütün Mısır hikayeler bir şey tanrılarının söylüyor. karşılığını aslında kavramsal karşılığını en iyi biz Göbeklitepe'de görüyoruz. Bunu Evet. Göbektepe konuştuğumuzda ele alırız. Yani bu aynı sistemin devamıdır. Aynı bilgi devam etmiştir. Ama nerede? Göbektepe'de zaten biliniyordu bu. Mısır'da devam etmiştir aslında bu. Ya da Sümer'de de aslında bunu görüyoruz. Yani Mısır'dan çıktıkları zaman Exodus'ta ilk önce bu insanların karşılaştıkları sistem Mısır'dan getirdikleri ezoterik bilgiyi, çünkü rahiplik eğitiminden geçtiği düşünülüyor. Musa'nın da. Yani bu konuda bir öngörü var ama tabii ne kadar doğru bilemeyiz onu. Bu getirdiği bilgi ilginç bir şekilde yanındakilere bıraktığı bilgi Babilliler, Akatlılar ve Sümerliler ekseninde gelen diğer ezoterik bilgiyle birleşmiştir. Zaten bu 12 kabile veya 12 bu rahip kabilesi vardır ya, bunların dünyanın her yerine dağıldığı söylenen. Evet. Bilgiyi elinde tutan onlar zaten. Şimdi bizi ilgilendiren kısmına bakalım. Ezoterik olarak halka verilen ötesinde kendilerinde bir bilgi var. Bu bilgi
gerçekliğin bir parçasını içeriyor. Ve bu mesela seninle frekansı konuştuğumuzda konuştuğumuz gibi bir genlik atımı var ve sen bu genlik atımına yükselecek düzeyde bir şey yapıp onun üstüne bunu eklersen bu taşıyıcı zihinsel dalgayı her tarafa yaydığında insanlar ister istemez o zihin dalgasının içinde oldukları için o düşünceye meyil etmeye başlarlar. Yani sen bütün bir toplumu belli bir yönde düşünmeye sevk edebilirsin. İşte bunu yapabilecek bilgi ezoterik bilgi sisteminden gelir. Bu da derin rahiplik sisteminden ve diğer kaynaklardan gelen bilginin zaman içinde taşınarak başka bazı dertlerle birleşerek halka verilmeyip yapılanma, kendi içlerinde kapalı bir yapı oluşturmalarıyla sağlanmıştır. Bu bilgi bu şekilde taşınır. Gizli Bütün dünya örgütlerin üzerinde. temeli de buraya gidiyor. Tabii her şey oraya gider. Yani burada göz önüne alınmayan ya da aslında çok önemli olan gülaç gibi yapılanmalar olduğu gibi çok göz önünde olan ama aslında hiçbir şeye yaramayan Skull and Bones gibi politik yapılanmalar da var. Bunlar çok Tabii. önemli yapılar değil. Gerçek ezoterik sistemin taşıyıcıları kimse tarafından bilinmez. Onlar kendilerindeki bilgiyi araçları vasıtasıyla ortaya çıkarırlar. Dolayısıyla yapının oluşumuna dikkat etmek lazım. Şimdi burada bütün toplumlardaki en büyük soruna gelelim. İnsanlar kendi güvenli alanlarında yaşama çabasını maddesel deneyimden öte bir gerçeklik algısına sahip olmama duygusunu bırakmadığı sürece yönetilmeye mahkumdur. Sen toplum olarak yönetilebilirsin, çok sorun değil ama ben bireysel olarak o şekilde manipüle edilmek istemiyorsam en azından bir temelde basit de olsa bir aydınlanmaya kavuşmaya çalışmam lazım. Yani ezoterik sistemdeki gelen bilgi iyi ya da kötü değildir. Hani insanlar diyor ya işte bu tür bilgileri bilenler hep bir de şeytanın hizmetkarları yok bilmem şu. Ya bilginin kendisi şeytani Yani rahmani olarak bakılmaz. Onu kullanan insan şeytani ya da rahmanidir. bilgi yönsüzdür. Yönsüzdür. Sen Bilgi bilgiyi değildir. alırsın, farklı şekilde kullanırsın. O senin ya da senin bağlı olduğun grup neyse onun politik derdinin ya da maddesel derdinin bir dışa vurma olarak o şekil alır aslında. Burada anlatılan şey, bizim anlatmaya çalıştığımız şey yönsüzlük içinde kalmak. Bilginin saf halinden bahsetmeye çalışıyoruz aslında. Kalıpsız Yani olmak. bir anlamda öyle. Tabii. Bu zaten bizim en büyük derdimiz. Hani önceki videoda da bunun üzerine gitmiştik. Neyse biz geri dönelim yine. E, Şimdi biz bunu konuştuk ama şunu konuşmadık. Biz şimdi öyle bir köken aldık ki e, şeylerin tersine oldu. Biraz böyle anlatıların tersine oldu. Şöyle ki birçok üstad da kitabında böyle bahseder. Cihangir Genel Ezoterizmin tarihini Atlantis ve Mu'ya dayandırır mesela. Biz hoca oraya hiç girmedik yani. Biz animizmden şey yaptık. Ezoterizmin kökünü oraya bağladık. Ama böyle de bir hikaye var şimdi ortada dolanıyor. Şimdi bu kadar alegorinin içinde Atlantis ve Mu'nun hikayesi ve ki özellikle de Mu'nun hikayesinde Churchward kitapta şöyle bir şey söylüyor. Hatırlıyorsundur. Ada batarken adadaki en büyük din adamı olan Ramu bağırıyor. İşte beni dinlemediniz ne hale geldiniz diye. Bu adanın batması, ondan sonra Atlantis'le Mu'nun ortadan kalkması, ondan sonra bunların işte bir kısmının işte Polinezya üzerinden Asya'ya Hun devletini kurması, bir Uygur devletini kurması, bir kısmının işte Atlantis üzerinden Mısır'a gelip Mısır devletini kurması. Ki zaten tarihçiler de hep şey der Mısır'la ilgili hiçbir zaman gençliği yaşamamış. Hep yani 30'lu yaşlarda doğmuş insan ömrüyle kıyaslarsak mesela olgunmuş hep falan işte başka yere kökleniyor, başka bir yerden kök alıyor falan denir. Bu hikayelerde bu kadar alegori ve sembolizmden konuştuktan sonra acaba bu hikayeler tamamen sembolik ve alegorik olabilir mi acaba? Atlantis ve Mu hikayesi. Çünkü biz oraya köklendirmedik. Biz başka bir yerden getirdik konuşmanın başından beri. Şimdi fakat bugün ezoterizm anlatanlar, okuduğumuz kitaplar, üstadlar yani ben Cihangir Gener mesela ezoterizmle ilgili çok önemli kitaplar yazdı mesela. O da hep Mu'ya öykünür mesela bunları anlattığında ama biz farklı bir yol çizdik, farklı bir çizelgeden geldik buraya. Ve Mısır'da biz de birleştik. Mısır'a biz de geldik ama Mısır'a da işte Hermes vasıtasıyla, Tot vasıtasıyla ki bunların da Mu'da rahip olduğu, bu öğretiyi buraya getirdikleri falan anlattılar. Bu hikayeyle ilgili bir açılım, bir öngörü, bir şey söyleyebilir misin? Yani bu Aslında biraz evvel burası da işin enteresan kısmı.
biraz evvel bahsettiğimiz şeye çok iyi bir örnek bu aslında. İnsanlar her zaman eliyle tutup gözüyle görebildiği ya da kaynaklandırabildiği şeylere inanma meylindedir. Sen herhangi bir bilgiyi topluma vereceğin zaman bunu mümkün olduğunca bir yere dayandırman lazım. Bu şunun gibidir. Mesela günümüzde çok var. Benim bildiğim şeyi nereden bildiğimi sorduklarında insanları şunu dememi bekliyorlar. İşte doğuya gittim, 3 ay orada kaldım, eğitim gördüm. Hep sanki bilgi doğudadır, oradadır. O dağda oturan adam her şeyi çözmüştür gibi bir algı vardır. Yani 2500 yıldır o dağda oturuyor, neyi çözdü belli değil. Herif hala uçmuyor ama Hala daha da hala oturuyor. insanlar oraya gidiyor yani. Şimdi bu Atlantis de bu hikayesi de öyledir. İnsanlara bir hedef gösterirsin. Anlayabilecekleri, anlamlı kılabilecekleri ve bilginin bir çıkış kaynağı olarak hedeflendirilebilen ve bunun üzerinden bir anlatı oluşturabileceğin bir şey gösterirsin. Bunu gösterdiğin zaman kişilerin inanmaya meyli daha çok artar. Böylece sen bilgiyi en azından ne kadar kırıntısını ortaya koyuyorsan rahatlıkla ortaya koyabilirsin. Burada bir sıkıntı, önündeki en önemli sıkıntıyı atlamış olursun sen. Mesela bugün Göbektepe niye anlaşılamıyor? Bağlayamıyorsun çünkü oraya. Bilgi eksik, ortada kalıyor. Tabii çünkü sen Ortada kalıyor. Atlantis'in Mu'yu oraya koyuyorsun. Diyorsun ki bu kıta burada vardı. Hatta tarihçilerin anlatısına bakacak olursan Atlantisler eski antik Yunanlarla savaşıyorlardı falan diyor. Sonra kıta battı diyor. Kıta battıktan sonra bunlar geldiler Mısır uygarlığını kurdular diyor, değil mi? Şimdi Evet, hikaye hesap böyle. yapıyorsun, kitap yapıyorsun. Gerçek anlatıya baktığın zaman şimdi tesadüfe bakın ki Atlantis ve Moğolluların hepsi kıta batarken tesadüfen dünya üzerindekilerin hepsi o kıtadaymış. Birkaç tanesi dışarıdaymış sadece. O birkaç tanesi de kıta battı diye gidip Mısır'ı kurmaya karar veriyorlar. Mısır'da zaten hali hazırda bir insan var. Yani akla mantığa aykırı olan bir anlatı biçimi var. Çünkü bu insanların binlerce yıl mağarada beklemiş olması gerekiyor. Saate bakıp milattan önce 3150'deyiz. Tamam biz gidip Mısır Akrep Kral'la konuşalım. Çünkü 3150'dir Mısır'ın aslında kuruluş birleşimi. Yani buna karar vermiş olması gerekiyor adamın. Şimdi sen Atlantis ve Mu'nun batışını, Göbekli Tepe'yi açıklayabilmek için geriye götürürsen önünde böyle bir sıkıntı olur. Bu dediğim de olur. Götürmezsen Göbekli Tepe'yi açıklayamıyorsun. O zaman elinde Atlantis'te Mu Göbekli Tepe'den sonra olur. Halbuki Göbekli Tepe zamanında biliyoruz ki bunlar avcı toplayıcı zamanından daha geçmemişlerdi tam olarak. Yani e, zamansal aks olarak yani insanların çağlar olarak diziliminde baktığımızda bu adamlar daha kalıcı yapılanmaya tam o yerleşkeye oturmamışlardı. Daha buğday çenekli yapılmamıştı. Buğday kullanılabilir bir halde değildi. Sen Göbekli Tepe'den sonraya Atlantis Mu'yu koyarsan Göbekli Tepe'yi anlamlı kılamayacağın için Atlantis Mu anlattığın hikayede olamaz. Çünkü diyor ki işte bunların yok yüksek teknolojileri vardı, yok viril enerjisini kullandı, yok bilmem neydi. Şimdi bir sürü sen bunun üstüne giydirip duruyorsun. Giysi giydirip duruyorsun. Ama hiçbir zaman sorgulamıyorsun. Çünkü işine gelmiyor. Güvenli alanından çıkarsın o zaman. Güvenli alandan çıkmak istemiyorsun. İstiyorsun ki biri sana bir şey söylesin. Akla mantığa uyuyor gibi görünsün en azından görüntüde. Ben ona inanayım. Tamam bunun üzerine dedikodu yapayım. Dolduralım artık üstüne. Ön üstüne konuştur. Bu gerçek mi değil mi ya da diyelim gerçek ya da değil. Bunlar ne anlatmaya çalışıyor? Ne yapıyorlardı? Bu adamlar madem uçuyorlardı bu kadar yüksek teknolojileri vardı. Nasıl oluyordu da Göbektepe zamanında adamlar avcı toplayıcı halde o taşa oymaya çalışıyorlardı o bilgileri, o şeyleri ki orada tamamen başka bir anlatı var. Yani hiçbir şey birbirleriyle örtüşmüyor, uymuyor. Atlantis Mu'yu illa bir yere koymak istiyorsan alıp bu gezegenden başka bir gezegene koymak bana daha mantıklı geliyor. Aslına bakarsan o açıdan. Ama e, benim düşünceme göre bunların hepsi alegoridir. Bir gizli olan bir şeyi anlatma yoludur, biçimidir ve bu halka bu şekilde empoze ediliyor. İşte şimdi Mısır'la ilgili söylediğim şeyin aynısını yaşıyoruz. Mısır'da ne dedim? Bir halka verilen var. Bir de rahiplerin esas bildiği var. Halka verilen ne? Önde işte tanrılar dolaşıyor, savaşıyorlar birbirleriyle falan gibi bir anlatı var. Şimdi de aynı şey var. Ortaya atılan bir ezoterik hikaye var. İnsanlar Hikaye onun var. çevresine toplaştırılıyor. Onun arkasında başka Ama şey Burada, dönüyor. burada ilginç olan şu. Burada ilginç olan şu. Mu'yu ilk ortaya atan Albay James Churchward, İngiliz albay. İşte Hindistan'a gidiyor. Orada bir rahiple karşılaşıyor. Tibet rahibi gidiyor. Orada tabletleri buluyor. Tabletleri çözmeyi öğreniyor.
Sonra Meksika'ya geliyor. William Niven'ın Meksika'da bulduğu tabletleri orada öğrendiği bilgiyle geliyor, çözüyor. Ondan sonra Augustus Lepelongeon daha aşağıda, Meksika'nın daha altında, Peru'da vesairede. Biliyorsun o da orada çalışmalar var. Onların yaptığı çalışmalara süs diyorlar. O orada bazı şeylerden bahsediyor. Onun bulduklarıyla karşılaştırılıyor vesaire. Bunlar ortaya çıkarılıyor. Ortaya bir Mu ve Atlantis kültü çıkıyor. Tesadüfe bak ki bunların hepsi de mason maalesef. Yani burada başka bir ezoterik örgütün vermiş olduğu bir şey var. Nasıl diyeyim? Bize anlattığı bir şey var yani. Bize vermiş olduğu, pompaladığı bilgi var. Mesela şunu herkes söyledi bunu. Herkesten duyduk. Nakal tabletleri, işte Tibet'teki nakal tabletleri. Abi James Churchward'dan başka gören var mı nakal tabletlerini? Hiç duydun mu Yok sen? işte biraz evvel dediğimizin en iyi anlatımı bu işte, yani bir halka pompalıyorlar, bir de dipte derinde başka bilgi var. Yani önemli olan gerçekte neyi niye pompalıyorlar onu anlamak, algılamak. Bunu kim pompalıyorsa artık. Burada mesele biraz olsun kendi en azından özbenliğini korumaya çalışmak hayatta. Yani her şeyi bir yerlere oturtmayı bırakıp bilgi gerçekte ne diyor? Bu insanlar ne anlatmaya çalışmış? Ona bakmak lazım. Mesela Mısır ezoterizminden bahsettik ama çok şu an üzerine durmadık. Ölüler kitabında duracağız ama işte mağaralar kitabı vardır, geçitler kitabı vardır. Yani Evet. o kitaplar normalde milattan önce 2750'ye tarihlenir. Mesela 1750'de dil oturmuştur Mısır'da. Yani milattan önce 1750'ye kadar oturmuş bir dil sistemi yoktur ki. Adam o zaman da daha ilkelmiş. Yani sen Mısır'a Atlantis Mu'dan gelenlerin kurduğunu söylüyorsun. Ortada dil yapısı yok. Herif dilini unutmuş. Çünkü Mısır'ın ilk sembolik dili, hierogliflerin ilk Hieroglif. başında insanın parçalarını koyarak anlatım yapar. Ortada bir cümle yapısı yoktur. Derin Evet. anlam yoktur. Soyut anlatım hiçbir şekilde yoktur. Mısır'ın Doğru. ilk hierogliflerinde soyut kavramlar yoktur. Soyut kavramlar milattan önce 2000'den sonra başlamıştır. Şimdi bu adam milattan önce 3150'de bunlar bir yerde saklandılar, geldiler. Hadi biz burada kuralım dediler. Dil mil de yok. O kadar müthiş gelişmiş toplum çökmüş, gelmiş Mısır'ı kurmuş ama ortada dil de yok. Yani hiç kimse bunu sormuyor. Çünkü kimse Mısır hierogliflerinin dilinin gelişimine bakmamış. Bunu incelememiş bile. Bu hieroglifler Mısır kurulduğu an yoktu ki. Daha sonradan vardı ve tamamı somuttu. Soyut yoktu. Bu kadar gelişmiş bir uygarlık soyut kavramlara ulaşamadan mı gelmiş oraya kurmuş? Yani bu Atlantis bu bağlamında söylüyorum. Soyut kavramları var ama bunu hieroglifle veya onunla anlatmamış, başka türlü anlatmış, işte hikayeleştirmiş. Bunu söylemeye çalışıyoruz. İşte o alegori oluyor. Yani bu Heh, da heh. arka plandaki gerçekliği bilenlerin yaptığı kurgu, bir de ön plana dayatılan kurgu. Şimdi arka plandaki kurguya baktığımızda mesela Mısır rahip eğitiminde bunları mezarın içine sokarlardı ve mezarın içinde kalırlardı bir süre. Bu oranın içinde olma halini deneyimlemeleri gerekiyordu. Biliyorsun Anadolu İnisyasyon'da bile vardır. Yani aslında mağara Var. kültü vardır. Mağara bilgisi vardır ama aç ve susuz, yani çok az bir su ve kuru ekmekle Riyaziyat. riyazete girerler. Yani nerede girerler bunu? Evin odasında girmezler ki, aşağı inerler. Kapalı bir ortama girerler. Onun için özel çukurlar vardır. Riyazet Hah, odaları vardır. riyazet odasına girerler. Niye? İçteki kendi benliğini, dışta olanı değil, öbür ezoterik bilgi sisteminde olan gerçekliği algılayacak kadar hassaslaştırabilmek için. Sen şimdi kendini yaşamın içinde sürekli maddeyle etkileşim kurarken ne yapmış oluyorsun? Maddesel kısmını deneyiminin içinde tutarken bilincini sürekli maddeye bağlıyorsun. Adam riyazete girdiği zaman ne yapıyor? Soyut tarafını soyut olan tarafa bağlıyor. Bilincini oraya doğru aktarmaya başlıyor. Böylece orasal bilgiyi içinde oluşturmaya başlıyor. Riyazete Kendinden boşuna sıyrılıyor. girmiyor. Tabii kendinden sıyrılıyor. Maddeden sıyrılıyor. Dolayısıyla Yani, gerçek bilgi o deneyim çizgisinden geçerek geliyor işte. tabii canım, ölmeden önce ölmek işte. Aynen o. Şimdi Şey var, bu Hacı Bektaş Veli'nin dervişlik büyük dernektir, görene güzel örnektir. Yensiz yakasız gömlektir, giyemezsin demedim mi? Nedir yensiz yakasız gömlek? Kefen. Yani aynen ölmeden öyle. kefen giymek demek. Ehli Şimdi tarik insanların da içinde giydikleri gömlekleri kefendir. Aramazlar, hemen sarıverirler, gömerler yani. Devamlı kefenle gezerler.
Burada anlatılan hikaye işte ölmeden önce ölmek değil, orayı deneyimleyebilmek. Bu hayattayken orayla bağ kurabilmek. Yani Aynen öyle. işte ezoterik bilginin kökenindeki bilgilerden bir tanesi de bu. Bunu yazıyla nasıl anlatabilirsin ki? Biz bile sadece olayı söylüyoruz. İçine girip de ne olduğunu İşte söyleyemeyiz yani. konuşmanın başında bir önceki anlatımımızda söylediğimiz şey buydu zaten. Yazının sınırlamaları içine, kelimelerin sınırlamaları içine bir bilgiyi koyamazsın. Koyduğun zaman o kelimenin kabul edilmiş anlamının içine sıkıştırmış olursun o bilgiyi. Halbuki bilgi belli bir sınırlandırma içine giremez. O bilgi daha ufku geniş ve büyük bir şeydir. Sen onu tanımlamaya kalktığın an zaten yapısını bozarsın. Bilgiyi bozarsın. Olduğu gerçekliğin ötesine taşımış olursun. Bu yüzden bunu bir mizansene, bir sembole ya da bir başka şeye çevirmek zorundasın. Ki karşı tarafta bunu uyandırabil. Ben sana bir şey söylerken sende bu bilgiyi uyandırmayı başarmam lazım. O zaman sana ezoterik bir bilgi vermiş olurum. Ama bilginin kendini direkt söylersem senin için bu anlamsız bir kelimeler bütününden ibaret olur. Sende uyanmaz bu. Ezoterik Anlaşılan sistemin özü budur. ilkokul çocuğuna fizik problemi anlatır gibi olur. Aynen öyle. Hiçbir şey anlamı yok. Zaten burada da işte değinmemiz gereken ana konu geliyor. Niye insanlara belli bir seviye geçerek bilgi veriliyor konusu? İnisiyasyon. İnisiyasyon yani. Senin konularından biri. Yani inisiyasyonu İnisiyasyon. seversin ya şey. Yani İnisiyasyon, inisiyasyonun en temel mantığı insanın bir yavaş yavaş hissedip sezerek bilgiyi kendinde uyandırmasını sağlayabilmek için adım adım ilerlemesini sağlamaktır. evet. İki, bilgiyi kontrollü bir şekilde vermektir. Ne yazık ki burada sapkın bir durum ortaya çıkıyor. Bunu sana vermeye çalışan insan hakikaten saf ve temiz bir şekilde gerçekten o bilgide var olmanı sağlamak için mi yapıyor? Yoksa senin belli bir yönde bir düşünebilmen için sana kısıtlanmış bir bilgi mi deneyimletiyor? İşte bu Manipüle da mi ediyor? heh, aslında manipüle ediyor. İşte bunu ayırt edemiyor ilk giren adam. Ayırt edemediği için de inisiyasyonun kendisi seni nereye götürdüğü belli olmayan bir yolculuğa da dönüşebilir. Ve sen sana bunu yapanlarla benzer bir insan haline gelirsin ve aynı sistemin bir halkası olmaya başlarsın. Halbuki ezoterik bilginin temelinde bir sistemin halkası olmak yoktur. Bireyselleşme Kendin, vardır. evet, Kendin olma vardır. kendin olma vardır. Kendini bil derler ya, ezoterizmin en temel diyaleklerinden biridir. Yani kendini bil. İşte o kendini bilebilmen için gerçekliğin yapısını kendin kadar hissedebilmen lazım. Gerçekliğin yapısının senin tezahür ediş biçiminde anlaman lazım. O yüzden de ezoterizmin en önemli anlatısı mikrokozmos, makrokozmos anlatımıdır. Yani büyük olan küçük olan da vardır ki de bu bizi Hermes'e götürür bir anlamda. Yukarıdaki aşağıdaki gibidir anlatımına götürür mikro ve makrokozmoslar. Aynen öyle. Şimdi aslında öyle bir noktaya geldik ki şimdi ezoterizmin özünü fazlasıyla burada anlatmış vermiş olduk. Yani mikrokozmos, makrokozmos. Bu hani bugünün sözüyle şeyle ifade edilebilir. İnsan küçük bir kainat, kainat büyük bir insan. Şimdi bu aslında varoluşu anlama çabasıdır. Yani insanın varoluşunu anlama çabası.